Ben okula gideceğimi sanıyordum. Bir hafta sonra kendimi yabancı bir ülkede gelin olarak buldum. O gün 14 yaşındaydım ve çocukluğum sadece bir haftada bitti. Benim hikayem karanlıkta kalan bir çocukluk hikayesi. Her sabah gözümü açmadan önce bir ritüelim vardı. Karanlıkta o yabancı yatağın içinde elimi kalbime koyardım. Sanki bir dua gibi, sanki 1000 kere tekrarlanmış bir dilek fısıldardım. Allah'ım ne olur gözümü açtığımda burada olmayayım. Annemin yanında olayım. Mahallemin sesleri uyandırsın beni. Bizim evde olayım, bizim sokakta olayım. Sonra gözlerimi yavaşça açardım ve yine oradaydım. O soğuk odada, o yabancı evin içinde, o yabancı şehirde, yabancı ülkede. Her sabah aynı hayal kırıklığı, her sabah aynı acı. Her sabah aynı gerçek. Buradan kaçış yok. Ama yine de kalkardım. Yüzümü yıkar, hayata devam ederdim. Çünkü yapabileceğim başka bir şey yoktu. İzmir'in varoşlarında doğdum ben. Yoksul bir mahallede. Gecekondu denilen evlerin birinde doğdum. 6 kardeştik. Ben 4'üncüydüm. Mahallemiz kavgalarıyla meşhurdu. Farklı kökenlerden insanların bir araya geldiği, kendi aralarında sürekli çatıştığı bir yerdi. Kavgalar silahlarla, bıçaklarla, taşlı sopalı olurdu. Polisin bile müdahale edemediği büyük kavgalardı onlar. Ben o kavgaların ortasında büyüdüm işte. Yoksulluğu çok iyi hatırlıyorum. Her şeyden önce onu hatırlıyorum. Okula gidip gelirken hep çantamı saklardım. Çok korkardım çalacaklar diye. Çünkü çantam çok önemliydi benim için. İçinde defterlerim, kitaplarım vardı ve ben okumak istiyordum. Onu çalarlarsa bir daha alamazdık. O yüzden çok korkardım okul yolunda. Sakınarak, kendimizi koruyarak geçti çocukluğumuz. Annem çok özel bir kadındı. Hayatı çocuklarından ibaret olan bir kadın. Hayatını çocuklarına adamış bir kadındı. Annemin bizim yanlış bir şey yapmamıza göz yumduğunu hiç görmedim. Yanlış bir şey yapmaya kalkıştığımızda hemen müdahale eder, bizi engeller, doğrusunu gösterirdi. Babama çok aşıktım. Durumu kötüydü onun. Her şeyi alamazdı. Annem de her şeyi alamazdı ama ben onu bilirdim, anlardım. Mesela okula gitmek için hep başka insanlardan kitap, defter alırdım ben. Sadece 8 yıl eğitim gördüm. O 8 yıl boyunca hiçbir öğretmenime Öğretmenler Günü'nde hediye alamadım. Okul faaliyetleri olurdu. Ben böyle zayıf, uzun, sarı bir kız çocuğuydum ve dikkat çekiyordum. Bütün okul etkinliklerinde öğretmenler beni seçerdi. Bense seçilmemek için hep arkaya saklanırdım. Çünkü alacağımız kıyafetlere gücümüz yetmezdi. Annemden, babamdan isteyemezdim ki. Ya başka arkadaşlarımın ablalarından, komşulardan istemek zorunda kalırdık ya da katılamazdım. Ama maalesef katılmak zorunda kalırdım çoğu zaman. Okumak istiyordum. Sadece en büyük hayalim okumaktı. İçinde bulunduğum durumdan kurtulmak falan değildi amacım. Sadece okumak istiyordum. Okul benim için bir aşktı. Babama hissettiğim aşk gibi. Okula gittiğimde, o eğitimi aldığımda öğretmenlerime çok aşıktım. Çok hayrandım onlara. Okumayı çok seviyordum. Her yıl Almancılar gelirdi mahallemize. Almanya'da yaşayan akrabalar, hemşeriler. Almancılar geldiği zaman bizim mahallede şenlik olurdu. Her tarafta arabalar, çikolata kokuları havalarda uçuşurdu. Onların kıyafetleri, onların yürüyüşleri, onların konuşmaları hep çok farklı gelirdi. Şenlik gibiydi. O yılda böyle bir şenlik vardı mahallede. Ben okula gidip geliyordum. Sonra bir gün babam geldi.
"Okumak istiyor musun Zuhal?" dedi. Daha okula gidiyordum ve okuldan yeni gelmiştim. "Baba, evet okumak istiyorum." dedim. "Almanya'da okumak ister misin?" dedi. Ben önce anlayamadım ne demek istediğini. Cevap vermedim. Şaştım kaldım. Bir şey söyleyemedim ama okumak istediğimi biliyordu. Onlardan ayrılma olayı o zaman ilk defa içime düştü. Okumak güzel, okumak istiyorum ama annemden, ailemden ayrılmak çok farklı bir şeydi. Ama o anda bir şey söylemedim babama, güldüm. Benimle dalga geçiyor falan sanmıştım. Çünkü babam benim okumamla çok uğraşırdı. Sonradan beni istediklerini, Almanya'ya gelin götürmek istediklerini duydum. Annem karşıydı. Annem duyduğu andan itibaren hiç unutmam, her zaman söyler, içime ateş düştü. Bir ateş yuttum. O ateş beni yaktı ve hala da yakıyor. O ateşi ben de yuttum. Bir hafta içinde her şey değişti. Her şey bir hafta içinde oldu. Hafta başında beni istediler, ben hafta sonunda gelin oldum. Çok hızlı bir gelişti. Hiçbir şey anlamadım. Almanya'ya gideceksin, orada okuyacaksın, aileni kurtaracaksın, kardeşlerini kurtaracaksın. Bu vaatler vardı kafamda. Hiç hayır demedim. Tamam dedim. Evet dedim. İstiyorum dedim. Çünkü evlenmenin ben bir karı koca ilişkisi olduğunu, bir adamla bir hayat yaşamak olduğunu bilmiyordum. Ben okumak sanıyordum evlenmeyi. 17 yaşındaydı o. Ben 14. Beni istemeye geldikleri günü hatırlıyorum. Ben bahçede oynuyordum, ip atlıyorduk mahallenin çocuklarıyla bahçemizde. Sonra bir Almanca grubu girdi içeri. Zaten onların gelişi heybetli oluyor, hemen biliyorsunuz. Bir kadın geldi, kolumdan tuttu. "Yukarı çık Zuhal" dedi. Yukarı çıktım. Beni gösterdiler. "Gelin bu" dediler. Ben "Okula gideceğim değil mi?" dedim. "Gideceksin" dediler. "Bizim de çocuklarımız var senin gibi. Onlar okula gidiyorlar. Sen de onlarla beraber okuyacaksın" dediler. Tamam dedim. Yaşımın 16'dan küçük olduğu için ailemin imza vermesi gerekiyordu galiba. O arada çarşıya çıkıldı. Bana altınlar alındı, kıyafetler alındı, takıldı üstüme. Taşıyamıyordum. Çok sırıtıyordu bende. Çok eğreti duruyordu. Bir sürü altın vardı kolumda. Çok zayıf bir kız çocuğuydum zaten. Taktılar, takıştırdılar. Orada gördüm onu. O da çocuktu. Yani okul arkadaşlarım, sınıf arkadaşlarım gibi biriydi benim için. Yaşı benimle denk olduğu için hiç koca gibi görmedim onu. Ya da evleneceğim insan gibi görmedim. Sanki benim bir sınıf arkadaşımmış, bir okul arkadaşımmış gibiydi. Başlık parası verildi. Yanlış hatırlamıyorsam 1500 mark. 30 yıl öncesinin 1500 markı. 14 yaşında bir kız çocuğu ve kurtarılması vaat edilen bir hayat. O gece düğün yapıldı. Yaşımdan dolayı resmi nikah olmadı ilk önce. Sadece Türkiye'de mahalle arasında bir düğün yapıldı. Düğünden 3 gün sonra Almanya'ya arabayla götürdüler beni. Sanıyorum çocuk bakıcısı olarak giriş yaptırdılar. Sonra orada yaşımı doldurduktan sonra resmi nikah kıydılar. Eve gittik. Benim gibi çocuk gelin vardı 2 tane daha. Benden 2-3 yaş daha küçüktü. Akraba çocuklarıydı onlar da. Düğün için gelinlik giydirilmiş 3 tane çocuk gelindik. Kalabalıktı, çok kalabalıktı evin içi. Bir sürü insan vardı, hiçbirini tanımıyordum. Benimle hiç kimse gelmemişti oraya, tek başıma gitmiştim. Biz 3 gelin, çocuk gelin balkonda taş oynuyorduk. 5 taş oynuyorduk. Sonra bir kadın geldi yine kolumdan tuttu götürdü beni. "Sen gelin oldun. Oyun oynamanın zaman değil" dedi. Sonra gülmeye başladılar. Herkes çok mutluydu, çok sevinçliydi herkes. Ama kimin niye mutlu olduğunu bilmiyordum. Evlendiğim insanı görmüyordum, o yoktu. O gece bizi odaya bıraktıklarında ondan çok korktum. Bana yapmak istedikleri şeye izin vermedim. İzin vermeyince o çok uzun bir süreç oldu. Yani o 5-6 saat 5-6 yıl gibiydi.
Geçmedi. Hiç geçmedi. Çırpınışlarımı hatırlıyorum sadece. Kadınların ikide bir odaya gelip bağırdıklarını, bana bağırdıklarını hatırlıyorum. Beni azarladıklarını hatırlıyorum. İzin vermem gerektiğini, yoksa babamın adının kötüye çıkacağını, beni geri babamın evine götüreceklerini ve beni babamın öldüreceğini söylüyorlardı. O gecenin sonu hastanede bitti. Çünkü benden istedikleri şeye izin vermemiştim. Onların da onu onaylaması gerekiyordu. Benim bakire olduğumu onaylamaları gerekiyordu. Yoksa beni gelin olarak almayacaklardı. Geri babamın evine götüreceklerdi. Hastaneye götürdüler beni. Bazı kontrollerden geçtim. Doktor korkudan kanımın çekildiğini söyledi ve istedikleri şeye ulaşamayacaklarını söyledi. Ama o raporu aldılar. O raporu aldıktan sonra beni tekrar eve götürdüler. Ondan sonra o raporla ben tekrar gelin oldum. 3 yıl hiçbir yere gidemedim. Hiçbir şey yapamadım. Ama hiç unutmadığım bir şey var o döneme ait. Oturduğumuz evin salonu sokağa bakıyordu. Ben her gün o evin penceresinden okula giden çocukları seyrederdim. Saatlerce okula gidişlerini seyrederdim. Bir de okuldan çıktıkları zaman dönüşlerini seyrederdim. Her gün saatlerce pencerenin önünde oturup okula giden çocukları seyrettim. Kardeşler okula gidip geliyordu. Kendisi de okula gidip geliyordu. Onlar geldiği zaman çantalarını alırdım. Kitaplarını koklardım. Gizli gizli odaya giderdim. Ders çalışıyormuş gibi yapardım. Anlamazdım onların kitaplarından ama okurdum. Koklardım kitapları. Bir şeyler yapıyormuş gibi, öğreniyormuşum gibi yapardım. Oynardım kendi içimde. Sürekli oynardım. Nasıldık biz ikimiz? Çok yabancıydık ama çok da tanıdıktık. Yani benim bildiğim tek insan oydu. Orada sığındığım tek insan oydu. Bir anda her şeyim olmuştu. Annem, babam, kardeşim, arkadaşım, kocam, her şeyimdi. Ama bir yandan da çok yabancıydı. Bir tarafım ona hep gülerdi ama diğer tarafım hep ağlardı. Onun hatalarını, kusurlarını hiç görmezdim, hiç. Her şey çok normal gelirdi bana. Çünkü bir zaman sonra kabul ediyorsunuz. Çaresizliği kabul ediyorsunuz. Yapacak hiçbir şey yoktu. Onu öyle kabul etmiştim. Sevdim mi? Bilmiyorum. Ben sevmenin ne olduğunu çocuklarımda gördüm. Eğer öyle bir şeyse sevmek, sevmedim. Şiddet evlendikten birkaç ay sonra başladı. Bir hata yapıyordum, onlara göre yanlış yapıyordum. Ben bir gelindim ama gelin gibi değildim. Ben çocuktum. Ama onlar benden gelin olmamı bekliyorlardı. Ben de gelin gibi davranamıyordum. Mesela çok iyi hatırlıyorum, evin içinde gelin oturması oturaklı olmalı. Yürüyüşleri ağır ağır, sakin sakin olmalı. Bense koşarak giderdim her yere. Gelin herkes oturduktan sonra sofraya oturur. Ben giderdim oturdum masaya. Acıkırdım çünkü. Onun kuralları vardı, yasakları vardı. Onları yaparsam şiddet görüyordum. Fiziksel şiddet, dayak. Hırsı geçene kadar, öfkesi geçene kadar döverdi. Öfkesi geçtikten sonra haklı ya da haksız olsun hiç fark etmez, pişman olurdu. Sonra benim gönlümü almaya çalışırdı, affettirmeye çalışırdı kendini. Ben onu affeder miydim? Yine bilmiyorum. Hayat böyle devam ederdi. Hayat hep akardı benim için. Bilmediğim bir suyun içindeydim ve o akışa bırakıyordum kendimi. Onu hiç affetmedim ama hep affetmişim gibi davrandım. O çocuk halimi hatırlıyor muyum? Nasıl hissederdim? Hiç hatırlamıyorum. Yani nasıl yaşadım, nasıl bir şeylerin farkına vardım ya da farkına vardım mı? Nasıl? Hiç bilmiyorum. Sadece olması gereken her şey oluyormuş gibiydi. Öyle olması gerekiyordu. Ve öyle oluyordu zaten. Ne hissettiğimi hatırlamıyorum çünkü. Niye dayak yediğimi de bilmiyorum.
Bazen hissetmeyerek koruruz ya kendimizi. Kızmayarak, üzülmeyerek, utanmayarak, korkmayarak. Hissetmeyelim ki devam edebilelim. 14 yaşımda hamile oldum. Sabah kalktığımda midem bulandı. Midem bulandıktan sonra annesi beni hastaneye götürdü. Hastaneye götürdükten sonra öğrendik ki hamile olduğumu. Hamilelik sürecinde de hep bana dikkat etti. Bir kızım, bir de oğlum oldu. Nasıl hissediyordum anne olmakla ilgili? Aslına bakarsanız o dönemleri unutmuşum. Bilincim yerimde olmadan yaşadım. Hiçbir şey hafızamda kayıtlı değil. Sadece çok büyük darbeler ya da acılar hissettiğimde ya da çok mutlu olduğumda onlar benim kafamda kalmış. Ama normal hayatın akışında neler oldu hiç hatırlamıyorum. Kızımın doğumunu çok iyi hatırlıyorum ama. Çocuktum. Bir gecede kadın oldum. Bir gecede gelin oldum. Ve yine bir gecede anne oldum. 4 sıfat birden 15 yaşında omuzlarıma yüklendi. Ve ben hangisini daha iyi yapabilirim, hangisini daha iyi yaşayabilirim bilmiyordum. Anneliği yapabildim mi? Bilmiyorum. Gelinliği yapabildim mi? Zannetmiyorum. Çocuk zaten hiç olamadım. 4 yıl onun ailesiyle beraber yaşadık. Oraya ait olmadığımı biliyordum. Orada eğreti durduğumu da biliyordum. Yakışmıyordum oraya. Onların istediği bir gelin değildim. Kesinlikle değildim. İçten içe bir direniş vardı hep bende. Ben hayatım boyunca hiç savaşmadım. Hep direndim. Kazançlarım hep direnişime bağlı. Savaşarak hiç kazanmadım ben. O evde de hiç savaşmadım. Onların karşısına hiç geçmedim. Onlarla hiç karşı karşıya gelmedim ama hep direndim. Bana kötü davrandıklarında da direndim, iyi davrandıklarında da. Çünkü iyi davrandıklarında niye iyi davrandıklarını bilmiyordum. Kötü davrandıklarında da niye kötü davrandıklarını bilmiyordum ama. Nereden geldiğim sürekli suratıma vuruluyordu. Geldiğim mahalle, ailemin durumu sürekli yüzüme vuruluyordu. Beni isteyerek kendileri aldı ama beni, geçmişimi, ailemi, maddi durumumuzu hep yüzüme vurdular. Babama sürekli hakaretler ediyorlardı. Aileme, anneme. O zaman çok zoruma giderdi, çok üzülürdüm. Babama hakaret ettikleri zaman çok üzülüyordum. Babam bunları hak etmiyor diye düşünüyordum. Para biriktirirdik. Bozuk paraları biriktirirdik. Hafta sonları ayda 1-2 sefer konuşurdum babamla. Babam telefonu hep Can diye çıkardı. Ben alo derdim, babam Can derdi. Sonra Zuhal Can derdi. Ne yapıyorsun kızım? İyiyim baba derdim. Hiç onlara kötü olduğunu söylemedim. Sadece babam çok pişman olduğunu ve beni geri alacağını söylerdi. Ben de tamam baba derdim. Ama onlara hiç kötü olduğumu, ne hissettiğimi, ne yaşadığımı söylemedim. Bekler miydim gerçekten almasını? Gözümü açmadan önce sabah olduğunu bilirdim. Gözümü açmadan önce elimi kalbime koyardım. Allah'ım derdim. Ne olur, ne olur gözümü açtığımda ben burada olmayayım ne olur. Ben gözümü açayım ve ben annemin yanında, mahallemizde olayım. Sonra gözümü açardım ama yine oradaydım. Sonra ayağa kalkardım. Hayata devam ederdim. Babam vuruldu. Kavga sırasında vuruldu. Ben kalp ameliyatı olmuştum. Doğuştan kalbimde delik varmış. Babamın ölümünden 5 ay önce ben kalp ameliyatı olmuştum. Ve doktorlar bana çok fazla yaşama şansı vermemişlerdi. Gidin ailesiyle helalleşsin. Görmek istediği her şeyi görsün. Yapmak istediği her şeyi yapsın ameliyattan önce demişlerdi. Ben de İzmir'e geldim. Ailemin yanına. Babamı, annemi, herkesi gördüm. Babamın çok sevdiği bir yüzük vardı parmağında, kahverengi bir yüzük. Ben ameliyat olmaya gitmeden önce bana o yüzüğü çıkarttı verdi.
Kızım bu sana uğur getirsin dedi. Çünkü kendileri gelemiyorlardı. Yanımda olamayacaklardı. Ben orada tek başıma olmak zorundaydım. Yüzüğü vermişti. Ben o yüzükle ameliyata girdim. Çıktım da. Sonra ben geri döndükten 5 ay sonra babamın öldürüldüğü haberi geldi. Daha ben iyileşmemiştim. Mezarının başında o yüzükle yakardığımı hatırlıyorum. Bir de ben babama çok düşkündüm. Birden annemi, ablalarımın ağladığını gördüm. Baktım herkes var, babam yok. O sabah onun öldüğünü idrak ettim. Zaten bir de vurularak öldürüldüğünü öğrendim. Daha çok üzüldüm. Babam öldü. Bir daha göremedim onu. Almanya'ya gittikten sonra bana bir gün kocam odada bir para verdi. O zamanın parası 20 marktı. Bu senin harçlığın dedi. Bununla istediğini alabilirsin dedi. Biz de ablasıyla beraber çarşıya çıktık. Çarşıda ne kıyafet ne başka bir şey, kendimi direkt kitapların içinde buldum. Orada bir defter gördüm. Böyle kapalı, kilitli bir defterdi. Üzerinde Almanca günlük defteri yazıyormuş. Ben de o deftere yazmaya başladım. Sürekli yazdım. Çünkü etrafımda konuşabileceğim insan yoktu. Kendimi ifade edebileceğim, yani beni dinleyecek kimse yoktu. Her gün yazdım, her gün yazdım. Sonra bir gün o defterim ailesinin eline geçti. Ve içinde yazdıklarımdan hoşlanmadılar. Büyük olay oldu. O defter parçalandı, yırtıldı, atıldı. Devam ettim. O defter yırtıldıktan sonra ben yine bir defter aldım. Bu sefer gizli gizli yazmaya başladım. O defterde 2 sene sonra tekrar ellerine geçti. Yine parçalandı, yine yırtıldı, atıldı o defter. Ben vazgeçmedim. Aradan biraz zaman geçti, yine bir defter aldım. O defteri yazdıktan sonra hep kömürlüğe saklıyordum. Orada Almanya'da bütün binaların altında bir küçük oda vardır. Eski eşyalar oraya konur. Yazdıktan sonra götürüp oraya saklıyordum. 25 yıl sürdü evliliğim. Son dönemlerinde ben kendimi öğrendikten sonra, kendimi bildikten sonra ona karşı çıkışlarım oldu. Alışmadığı bir şeydi. Alışmadığı için de kabul etmedi. O alıştığı Zuhal'i istiyordu. Ben de onun alıştığı Zuhal olmak istemiyordum. Bu yüzden kavgalarımız başladı. Kavgalarımız daha da şiddetli olmaya başladı. Ben artık sesimi yükseltmeye başlamıştım. Konuşmaya başlamıştım. İstemediğim şeyleri istemiyorum diyebiliyordum. Kabul etmedi bunları. Kabul etmeyince ayrılma aşamasına geldik. Ama ondan önce biriyle tanıştım. Mirban teyze diyordum ona. Kızımı parka götürdüğüm zamanlardı. Bir yaşlı kadın vardı, bankta tek başına oturuyordu. Saatlerce çocukları seyrederdi. Ben ilk önce onu yabancı sandım, bir Alman. Rus falan zannetmiştim. Sonra kızımla benim konuşmalarımı duyunca Türk olduğumu öğrenince yanıma geldi. Konuşmaya başladık. Sonra Mirban teyzeyle aslında hayatlarımızın ne kadar da birbirine benzediğini fark ettik. Aramızda bir yakınlık olmuştu. Mirban teyze de 12-13 yaşlarında evlendirilmiş. Almanya'ya gelin olarak getirilmişti. Çok acı bir hayatı vardı. Diğer insanların yurdunda yaşıyordu artık. Hayatının son dönemleriydi. Ben de ona hayatımı anlatmaya başlamıştım. Zaten görüyordu da. Gizli gizli gidiyordum kendisinin yanına. Bana hep şey diyordu, sakın kendini kaybetme Zuhal. Bu dünya çok karanlık ve tek ışık sensin. Sakın ışığını söndürme, kendini öldürme diyordu bana. Bir türküsü vardı, o zamanlarda yaşım daha genç, sesim de daha hoştu. Çok severdi benim türkü söylememi. Şiir okumamı çok severdi, ona şiirler okurdum. Bir türküsü vardı. Bir insan ömrünü neye vermeli diye. Onu söyletirdi bana. 4 tane fakülte bitirdim sonradan. Çok şükür okula gidemedim ama hep dışarıdan okudum. Önce çocuklarımın desteğiyle, sonra annemin desteğiyle okudum.
İlk önce doğal güzellik ve cilt bakım uzmanlığı okudum. Onun akabinde hemen farklı dallara geçişler yaptım. Sonra ifade uzmanlığı okudum. Sonra doktora asistanlığı okudum ve en sonunda da hemşirelik okuyorum. Hayatıma renkler ekliyorum. Çocuk gelin olarak oralara giden ve intihar eden çocuklar var, kadınlar var, hayatlarına son verenler var. Galiba birazcık da kendi hayatımdan yola çıkarak onlar yaşasın diye onlara güç olma isteğiyle bir derneğin içerisindeyim şu anda. Göçmen Kadınlar Birliği var Almanya genelinde. Frankfurt Kolü'nde kayıtlıyım ben. Orada etkinliklere katılıyoruz. Hayatlara dokunuyoruz, yardım etmeye çalışıyoruz. Orada bir sosyal hizmetler uzmanı var Saadet Hanım. O benim dönüm noktalarımdan birisi. Beni yönlendirdi. Kendimi keşfetmemi sağladı. Bu şekilde bizim gibi kadınlara yardım etmeye çalışıyoruz. Gelse, o çocuk yanıma gelse, 12-13 yaşlarındaki Zuhal yanıma otursa bu hayatı yaşayacağını da biliyorum. Çocuk da bir şeylerden haberi yok ama nasıl anlatırdım bu hayatı diye düşünüyorum. Mirvan teyzenin dediği gibi sanırım. Bu hayat çok karanlık. Zuhal, sakın ışığını söndürme diyorum. Tek ışık sensin. Babama ne söylemek isterdim? Rahat uyumasını söylerdim. O beni kurtaramadı ama ben kendimi kurtardım. Rahat uyu baba demek isterdim. Çok seviyorum baba seni. Çok seviyorum. Hayatta sevdiğim tek erkek sensin. Bu dünyaya bir daha gelsem yine senin kızın olarak gelmek isterdim. Yine o mahallede, yine o hayata rağmen yine senin kızın olmak isterdim. Rahat uyu baba. Çocuk gelin olmak bir çiçeğin toprağından kopartılması gibi bir şey. Seni alıyorlar, bambaşka bir toprağa dikiyorlar ve hadi sen burada yaşa, büyü diyorlar. Ama o toprak senin toprağın değil. Orada beslenen köklerin yok. Orada seni büyüten su yok. İşte büyüdükçe yaşamak, ruhen ölmemeye çalışmak oluyor. Her gün biraz daha soluyorsun ama bir şekilde ayakta kalmaya, yaşamaya çalışıyorsun. Orada nefeslerim alındı benden. Ama yeniden ışığımı var ettim. Bugün buradayım. Bir çocuğun omuzlarına yüklenen yetişkin hayatı yalnızca onun değil, tüm toplumun kaybıdır. Bu hikayelerin daha fazla insana ulaşması için videoyu beğenebilir ve kanala abone olabilirsiniz.